Kahire, Nil'in kıyısında Afrika ile Asya'nın, çöl ile nehrin, kadim dünya ile modern zamanların birbirine karıştığı büyük şehir. Bugün bu videoda Mısır'ın binlerce yıllık hikayesine, Nil deltasından piramitlere, antik Mısır'dan İslami Kahire'ye uzanan büyük bir medeniyet dairesine adım adım bakıyoruz. Mısır denildiğinde akla ilk gelen şey çoğu zaman çöldür. Sonsuz kumlar, piramitler, firavunlar, taş anıtlar. Fakat Mısır'ın asıl kalbi sudur. Nil Nehri olmasaydı bu büyük medeniyette hiç var olmazdı. Nil, Afrika'nın içlerinden doğar, Sudan'dan geçer, Mısır'a ulaşır ve ülkeyi baştan sona kat ederek Akdeniz'e dökülür. Kahire'nin kuzeyinde nehir kollara ayrılır ve geniş bir üçgen oluşturur. İşte burası Nil deltasıdır. Haritaya bakıldığında gerçekten de bir üçgen gibi görünür. Antik Yunanlılar bu şekli kendi alfabelerindeki delta harfine benzettikleri için buraya delta demişlerdir. Bu delta Mısır'ın bereketidir. Çölün ortasında yeşil bir hayat alanı. Binlerce yıl boyunca tarım burada gelişti. Şehirler burada kuruldu. İnsanlar burada çoğaldı. Nil'in taşkınları toprağa can verdi. Nehir çekildiğinde geride verimli bir çamur bıraktı. Antik Mısır'ın zenginliği büyük ölçüde bu doğal döngüye dayanıyordu. Antik Mısırlılar için Nil coğrafi bir gerçeklikten çok daha fazlasıydı. Dini, sembolik ve kozmik bir düzenin ta kendisiydi. Nil hayatın kaynağıydı. Güneş her gün doğudan doğar, batıda kaybolurdu. Bu yüzden doğu tarafı hayatla, batı tarafı ise ölüm ve öte dünya ile ilişkilendirilirdi. Mezarlıkların ve piramitlerin çoğunlukla Nil'in batı yakasında bulunması da tesadüf değildir. Ve işte tam bu noktada gökyüzünden bakıldığında çok az kişinin fark ettiği bir detay ortaya çıkar. Ufuk çizgisine doğru dikkatle bakıldığında yalnızca Gize'nin ünlü piramitleri değil, daha eski ve daha az bilinen başka yapılar da seçilir. Kahire'nin güneyine doğru uzanan bu hat üzerinde Antik Mısır'ın farklı dönemlerine ait piramitler adeta bir zincir gibi sıralanır. Dahşur bölgesinde Kızıl Piramit ve Eğik Piramit yer alır. Kızıl Piramit, tarihteki ilk gerçek düz yüzeyli piramit olarak kabul edilir. Ondan önce yapılan Eğik Piramit ise inşa sürecinde açı değiştirdiği için bugün hala kırık bir silüet gibi görünür. Bu iki yapı piramit mimarisinin bir deneme sürecinden geçtiğini açıkça gösterir. Eğik piramit adından da anlaşılacağı gibi alışılmış piramit formundan farklıdır. Alt kısmında daha dik başlayan yapı belirli bir yükseklikten sonra daha yatık bir açıyla devam eder. Bu kırılma muhtemelen inşa sırasında yaşanan yapısal sorunlar sebebiyle yapılmış bir düzeltmedir. Bu yüzden piramit bugün hala tam karar verilememiş bir form gibi görünür. Görüntüde de seçebileceğiniz bu farklı silüet aslında Antik Mısır mühendislerinin deneme yanılma sürecinin canlı bir kanıtıdır. Hemen yakınında yer alan Kızıl Piramit ise bu sürecin sonucudur. Adını gün batımında aldığı kızılımsı renkten alan bu yapı, tarihteki ilk başarılı gerçek piramit olarak kabul edilir. Düzgün eğimli yüzeyleri ve dengeli geometrisiyle daha sonra Gize'de zirveye ulaşacak olan formun ilk kusursuz örneğidir. Yani burada aynı kadraj içinde bir fikrin nasıl denendiğini ve nasıl çözüldüğünü görürüz. Biraz daha ileride Sakkara'da basamaklı piramit yükselir. Burada pek az seçilebilen bu piramitler Djoser piramitleri olarak adlandırılır ve tarihteki ilk büyük taş anıtlardan biri olarak hala ayakta durmaktadır. Kat kat yükselen bu basamaklı form daha sonra gelişecek olan piramit mimarisinin başlangıç noktasıdır. Ve nihayet bu uzun hattın kuzey ucunda Gize'ye ulaşılır.
Mimari arayışın zirvesi, matematiğin ve gücün kusursuz ifadesi büyük piramitler. Yani gökyüzünden baktığımızda gördüğümüz şey yalnızca bir kaçamak değil. Sakkara'da başlayan fikir, Dahşur'da denemelerle şekillenir ve Gize'de artık mükemmelliğe ulaşır. Ama Gize platosunun kendisi de tekil yapılardan ibaret değildir. Burada dikkatli bakıldığında yalnızca 3 büyük piramit değil, onların etrafına dağılmış başka yapılar da görülür. Gize aslında bir kraliyet nekropolüdür, yani büyük bir mezarlar şehri. Büyük piramitlerin çevresinde daha küçük piramitler yer alır. Bunlar genellikle firavunların eşlerine ait mezarlardır. Özellikle Keops piramidinin yanında sıralanan küçük piramitler bu geleneğin en belirgin örneklerindendir. Bunlar tabii görüntüde pek seçilemiyor. Burada daha çok 3 piramidin heybeti ortaya çıkıyor. Bununla birlikte çevrede çok sayıda dikdörtgen planlı yapı dikkati çeker. Bunlar mastaba adı verilen mezarlardır. Piramit formunun daha erken ve daha sade bir versiyonu gibi düşünülebilir. Bu yapılar genellikle saray görevlilerine, yüksek rütbeli devlet adamlarına ve seçkin sınıfa aittir. Ama şu an tam burada görmekte olduğunuz piramitleri sıralarsak, bize doğru bakan, büyük piramit olarak anılan Hufu piramidi, ortadaki ve diğer adı bu ilk piramidin Keops piramidi, ortadaki piramit ise Kefren piramidi ve üçüncüsü de Mykerinos piramidi. Bu üç piramit bugün geçmişin canlı tanıkları olarak bütün heybetiyle bizi selamlamaya devam etmektedir. İlerleyen bölümlerde onların yanına da gideceğiz ve etrafını dolanacağız ve nasıl bir çevre içinde kaldıklarını ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Piramitlere bakarken Antik Mısır'ın sonsuzluk arzusunu görüyoruz. Nil'e bakarken hayatın sürekliliğini. Şehrin içine indiğinizde ise modern dünyanın karmaşık temposunu. Belki de Kahire'yi anlamanın en doğru yolu, onu düz bir çizgi gibi değil de bir daire gibi düşünmektir. Merkezinde Nil olan büyük bir tarih dairesi. Ve bu dairenin içinde her taş, her yol, her silüet binlerce yıllık bir hafızanın parçasıdır.